Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün sizlerle neden Tesla aldım, Tesla'nın nelerini beğeniyorum, nelerini beğenmiyorum, onunla ilgili bir video paylaşmak istedim. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki fiyat bandı üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Bu fiyatlara, bu özelliklerde bir araç var mı yok mu? Burada önemli olan sizin öncelikleriniz. Bu araçta olmayan bir özellik başka bir araçta vardır ve sizin için o özellik daha önceliklidir. O zaman o aracı tercih edersiniz. Ama bir başkası da o önceliğe kendisi açısından önem vermiyordur. O zaman o aracı tercih etmeyebilir. O nedenle bu benim sayacağım şeyler tamamen benimle ilgili şeyler. Benim öncelik verdiğim şeyler, benim beğendiğim şeyler. Beğenmediğim şeyler de aynı şekilde. Sizin için hiç önemli olmayabilir. Ama benim için önemli olduğu için ben burada aktaracağım onları. Şimdi isterseniz hem aracı sürerek hem de bunları anlatmaya çalışayım sizlere. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Tesla'nın genel olarak ekosistemini ve inovasyonunu çok seviyorum. Yani farklı, yaratıcı, yeni fikirler geliştirmesini, tasarımlar geliştirmesini ve uygulamasını beğeniyorum. Elbette ki yeni fikirler, yeni tasarımlar, yeni geliştirmeler her zaman doğru olacak diye bir şey yok. Bunları uyguladıkça yeniliklerin bazıları da artık kalıcı hale gelmiş oluyor. Mesela Tesla'nın işte bu vites olayı veya silecek kolu olayı, yani sinyal kolu olayı. Sinyal kolunu sonra vazgeçti. Çünkü çok rentable olmadığı görüldü. Özellikle döner kavşaklarda direksiyonu döndürdüğümüzde direksiyon üzerinden sinyal vermek çok kolay olmadığı görüldü. O fikirden vazgeçilmiş oldu. Ama vites kolunun kaldırılmasından örneğin vazgeçmedi. Tesla'nın Euro NCAP testlerinde ve Amerikan Otoban Güvenliği Merkezi güvenlik testlerindeki başarılarını çok beğeniyorum. Bayisiz, aracısız satış sistemini de çok beğeniyorum. Evet, son zamanlarda bu envanterden kaynaklı bir takım sıkıntılar oluştu. Onun farkındayım. Ama her ne koşulda olursa olsun bayi sisteminde olsaydı çok daha kötü deneyimlerle karşılaşmış olacaktık. Biz bunu geçmişte özellikle araç sıkıntısının çok fazla olduğu dönemlerde gördük. Çok fazla ek ücretler talep edildi. Aksesuarlar nedeniyle ücretler talep edildi. Dolayısıyla ben aracısız ve bayisiz satış sistemini çok beğeniyorum. Aynı zamanda ülkeye özgü aksiyonlar da alabiliyor. Örneğin FSD, Full Self Driving. Çin'de izin alınması için devlet tarafından bir şart konuldu. Datanın dışarıya çıkarılmaması diye. Tesla ona uydu ve ona uygun bir şekilde FSD'yi aktif hale getirdi. İzinlerini aldı. Gayet de başarılı bir şekilde ilerliyor. Yine Türkiye'de biliyorsunuz 160 kW gücün üzerindeki motora sahip araçlarda vergi yükseliyor. Tesla buna özgün bir aksiyon aldı ve 160 kW'lık motorla ülkeye araç getirdi. %10 ÖTV ile ülkeye getirebilmiş oldu. Ülkeye özgü aksiyon alışını da beğeniyorum. Tesla'nın diğer markalardan bir farkı da yedek parça ve servis ücretleri gerçekten çok uygun. Üstelik de bunu kendi internet sitesi üzerinden yayınlıyor ve görüyorsunuz. Aracın bilgilerini girdikten sonra bu parçaları sipariş verebiliyorsunuz ve dışarıda da bunu yaptırabiliyorsunuz. Böyle bir tarafı var. Bakımları da aynı şekilde dışarıda yaptırabiliyorsunuz. Servis ücretleri ve yedek parça ücretleri Tesla'nın gerçekten çok uygun. Sade, minimalist bir iç ve dış tasarımı var. Ben özellikle Juniper'in dış tasarımını da beğeniyorum ama hem Juniper'in hem de eski kasa Tesla Model Y'nin hem iç tasarımını hem dış tasarımını beğeniyorum. En büyük beğenme nedenim rüzgar sürtünme katsayısına uygun bir tasarım yaratabiliyor. Bu da çok önemli. Yani iç hacim olarak bana SUV gibi çok geniş bir imkan sunarken aynı zamanda da rüzgar sürtünme katsayısını düşük tutabiliyor. İç tasarımda da aynı şekilde çok minimalist ve sade bir iç tasarım var. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bagaj altı tasarımları, mesela ön tarafta bir frank olması, arka tarafta aynı şekilde bagajın altında kocaman bir saklama alanı sunması benim beğendiğim yanlardan bir tanesi. Çıtasız kapı tasarımlarını seviyorum. Bazı spor otomobillerde oluyor biliyorsunuz. Mercedes'te, BMW'de veya farklı markalarda da bu tasarımlar oluyor. O hoşuma gidiyor. Yani kapının o şekilde açıldığında cam kısmının çıtasız olması benim hoşuma gidiyor. Sade ambiyans aydınlatmasını beğeniyorum. Öyle çok cafcaflı bir ambiyans aydınlatması değil. Sade bir ambiyans aydınlatması var. Onu
Onu da çok beğeniyorum. Çok güzel, gözü de yormuyor. Gündüz de fark edilebiliyor. Gece de gerçekten çok yorucu bir ambiyans aydınlatma değil. Bu benim hoşuma giden bir yan. Birçok kişinin beğendiği gibi hacim ve saklama alanları açısından Tesla'yı çok beğeniyorum. Muhteşem bir şekilde hacim ve saklama alanları gerçekten çok tatmin edici. Bazı kişiler beğenmiyor olabilir ama ben cam tavanını ve ferah iç mekanını çok beğeniyorum. Beni daha önce söylediğim gibi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. 5-10 dakika önceden klimayı çalıştırıyorum. Mükemmel şekilde içerisini soğutuyor. Aracıma konforlu bir şekilde biniyorum. Konforlu bir şekilde sürüşümü yapıyorum. Tavana da yakın bir şekilde sürüşü seviyorum aslında. Ama beni rahatsız eden hiçbir şekilde hiçbir durum olmuyor. Üstelik de Bodrum'da yaşıyorum. Ama en önemli nedeni bu cam tavan müthiş bir ferah alan sağlıyor içeriye. Aynı zamanda aracın içinde yatma durumunda da çok güzel bir ortam oluşturuyor. Tavandan gökyüzünü izleyebilmek, bulutları izleyebilmek çok güzel oluyor. Kamp ve konaklama rahatlığını beğeniyorum. Frank'ta veya arkada bagaj altındaki saklama alanında çok rahatlıkla taşıyabileceğiniz kamp yatakları var. Bu kamp yataklarıyla aracın içinde çok güzel bir şekilde konaklayabiliyorsunuz. Bu yanı da hoşuma gidiyor. Kamp modunda aynı zamanda işte aracın içinin havalandırmasını size sağlıyor. Aracın ekranlarını kullanabiliyorsunuz, müziğini kullanabiliyorsunuz, açık tutabiliyorsunuz ve sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen hemen hiçbir araçta ve markada olmayan aksesuar çeşitliliği var. Üçüncü parti firmalara ait de aynı zamanda, Tesla'ya da ait aynı zamanda aksesuar çeşitliliği çok fazla. Bunları almak zorunda değilsiniz. Ama bu çeşitlilik ve olanağın olması da hoşuma gidiyor. Dolayısıyla aracı farklı şekillerde kişiselleştirebiliyorsunuz. Tesla'nın uzun süredir elektrikli araç üretmesi ve sorunsuzluğu da hoşuma gidiyor. Sürekli bug'lar, hatalar tespit ediliyor ve çok sık bir şekilde güncelleme yapılıyor. Sorunsuzluk ve uzun süredir elektrikli araç üretimi, hataların ve bug'ların sürekli güncelleme ile düzeltilmesi, bu yanı da hoşuma gidiyor. Aracın rigidliği yani kararlılığı da hoşuma gidiyor. Stabilitesi yani istikrarlı olması ve akışkanlığı. Yani aracın rigidliğini, stabilitesini ve akışkanlığını da beğeniyorum. En beğendiğim yanlarından bir tanesi de aracın kolay kullanılabilirliği. Telefonunuzun yanınızda olması yeterli. Araca biniyorsunuz, sürüyorsunuz, gidiyorsunuz. Veya araçtan iniyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz, gidiyorsunuz. Sizin hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Evinizde otururken uzaktan erişimle klimanızı açıyorsunuz. İstediğiniz sıcaklığa gelmiş oluyor. Herhangi bir harita uygulaması üzerinden konum ya da rota iletiyorsunuz, paylaşıyorsunuz araçla ve araca biniyorsunuz. Herhangi bir şekilde anahtarla falan uğraşmıyorsunuz. Kapısını açıyorsunuz. Sizin profilinize göre bütün her şey yükleniyor. Koltuk aynı şekilde yükleniyor. Müzikler aynı şekilde yükleniyor. Gönderdiğiniz rota direkt açılıyor. Herhangi bir şekilde start stopmuş falan filan bunlarla uğraşmıyorsunuz. Gaza basıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Sürüşünüz bittikten sonra pencereleriniz açıkmış, parka alacakmışsınız, yok şöyleymiş, yok hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yok onu kapat, yok bunu kapat. Kapıyı açıyorsunuz, iniyorsunuz, kapatıyorsunuz, gidiyorsunuz. Pencereniz açıksa o sizin yerinize pencerenizi kapatıyor, park konumuna alıyor ve gerekli olan tüm işlemleri kendisi yapmış oluyor. Araçtan uzaklaşıyorsunuz ve aracınızı kilitliyor, gidiyor. Bu kadar basit. Kullanım kolaylığını çok beğeniyorum. Aracın güçlü rejeneratif frenleme geri kazanımı var. Onu da çok beğeniyorum. Gerçekten geri kazanımı çok iyi. Özellikle geri kazanım kullanılan yollarda çok güzel bir şekilde enerji geri kazanımı yapıyor. Hatta rejeneratif frenlemeyi düşük ayarda kullansanız da bunu güzel bir şekilde yapıyor. Yani rejeneratif geri kazanım gücü gerçekten çok iyi. Kolay iniş biniş özelliği var. Üstelik bunu her profile farklı şekilde atayabiliyorsunuz. Kolay iniş biniş pozisyonunuzu da ayarlıyorsunuz. Bu kısmı da hoşuma gidiyor. Kişiye özel sürüş profili atayabiliyorsunuz. Kişiye göre sürüş profili atadığınızda o
sürüş profiline ait kişi araca bindiğinde onun profili üzerinden tüm yüklemeler yapılıyor. Klima çalışır halde bırakmışsa yine aynı şekilde. Müzik hangi istasyonda veya hangi uygulamada bıraktıysa yine o şekilde. Ses ayarları o şekilde. Koltuk ayarları o şekilde. Her şey o profile uygun bir şekilde başlamış oluyor ve sizi telefonunuzdan tanıyor. Yani sizin yanınızda bir anahtar falan olmasına da gerek yok. Anahtar kartla bindiğinizde de o profilleri atayabiliyorsunuz ama telefon üzerinden yapılması da ayrı bir güzellik. Diğer araçlarımda da sesli komut özellikleri vardı bir kısmında ama Tesla'nın sesli komut özelliği gerçekten çok seçenekli ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. Sesli komut özelliklerini de çok beğeniyorum. Ekranını, ekran büyüklüğünü, multimedya sistemini, parlaklığıdır, işte hızıdır, kalitesidir. Bunları da çok beğeniyorum. Gerçekten ekran kullanımı ve multimedya özellikleri de çok güzel. Efsane bir şekilde aracın içinde şarj sırasında veya kamp modunda veya herhangi bir şekilde bunları kullandığınızda o kalite farkını görüyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli bir medya sistemi ve ekran sistemi var. Aynı zamanda Bluetooth bağlantıları, ekran bağlantıları, Wi-Fi bağlantıları çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunları da çok beğeniyorum. Her ne kadar bu Juniper SR'larda ses sistemi öncekilere göre daha kötü olsa da ses sistemini çok beğeniyorum. Gerçekten mükemmel bir ses sistemi var. Şu haliyle bile yani azaltılmış hoparlör ve amfi olmamasına rağmen gerçekten çok başarılı bir ses sistemi var. Çok berrak, pürüzsüz bir şekilde müzik dinliyorum. O da çok hoşuma gidiyor, çok keyif veriyor. Tesla'nın gelişmiş uzaktan erişimi var. Bunu çok beğeniyorum. Hiçbir araçta olmayan bir gelişmiş uzaktan erişim var. İşte anahtarsız kullanabiliyorsunuz. Kameralarına erişebiliyorsunuz. Kamera kayıtlarını izleyebiliyorsunuz. Telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Bir başkasına aracı kullandırabiliyorsunuz. Siz farklı bir ülkede, farklı bir şehirde bile olsanız hiç fark etmiyor. Uzaktan erişimle bir başkasına yetki veriyorsunuz ve aracı kullandırabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde örneğin çocuğunuza aracı verdiniz. Kartla. Eşinize verdiniz. Bir yakınınıza verdiniz. Valiye verdiniz. Hiç fark etmiyor. Canlı olarak aracı uzaktan takip edebiliyorsunuz. Aracın konumunu görebiliyorsunuz. Aracın ne kadar hız yaptığını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kısıtlama yapabiliyorsunuz. Çocuğunuza verdiniz. Tedirgin oluyorsunuz. Çok yüksek hızlar yapmasını, ivmelenmesini istemiyorsunuz. Onları kısıtlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi uzaktan kameralara falan eriştiğinizde aynı zamanda hoparlörle dışarıya ses verebiliyorsunuz. Aracın hoparlörüyle. Yine aynı şekilde konfor açısından önemli. Araca uzaktan binmeden önce klimasını açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Koltuğunu ısıtıyorsunuz, koltuğunu soğutuyorsunuz. Konforlu bir şekilde araca binebiliyorsunuz. Şarj kontrolü yapabiliyorsunuz. Amper ayarını aynı şekilde uzaktan yapabiliyorsunuz. Şarj sınırlamasını da aynı şekilde uzaktan yapabiliyorsunuz. İşte kornasını falan çalabiliyorsunuz uzaktan. Uzaktan yine aynı şekilde araca navigasyon rotası gönderebiliyorsunuz. Konum gönderebiliyorsunuz. Yolda bir şeyi gördünüz. Ya aklınızda tutmak istiyorsunuz. Aracın her tarafında kamera var zaten. Kornaya basıyorsunuz. 1 dakika öncesinden kayıt alıyor. Kornaya bastığınız anı daha sonradan kameradan izleyebiliyorsunuz ve o istediğiniz anı da kayda almış oluyorsunuz. Kaza durumunda falan da kayıt yapmış oluyorsunuz. Yol kamerası kaydı çok güzel bir özellik. Tesiye, Tesla Mate, ABRP gibi bazı üçüncü parti uygulamalarıyla birlikte de kullanabiliyorsunuz. Böylece aracın geçmişine dönük veya araçla ilgili birçok bilgiyi farklı üçüncü parti uygulamalarıyla da görmüş olabiliyorsunuz. Farklı uygulamalarla entegre bir şekilde kullanımı da benim çok hoşuma gidiyor. Beğendiğim yanlarından bir tanesi. Her ne kadar hız ortalaması vermese de tüketim ekranı seçeneklerini de seviyorum. Şöyle bir tarafı var. 2'den fazla seçenek sunuyor size. Örneğin siz şehir içinde kullanıyorsunuz. Şehir içi kullanımınızda 3 gün sürecek diyelim ki. Onu da ayrı bir şekilde görmek istiyorsunuz diyelim. İşte A'dır, B'dir. Onlardan birini seçerek sıfırlıyorsunuz ve 3 gün boyunca sadece onu kaydedebiliyorsunuz. Mevcut sürüşü zaten ayrı bir seçenekle size göstermiş oluyor.
tüm baştan itibaren olan sürüşü de ayrı bir şekilde göstermiş oluyor. Ama aynı zamanda 2 tane daha ayrı seçeneğiniz var. O 2 tane daha ayrı seçenekle de ayrı bir şekilde veri kaydı yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu onları da ayrıca görebilmiş oluyorsunuz. Navigasyon ve haritasını çok beğeniyorum. Bir defa çok tutarlı bir şekilde menzil hesabı yapıyor ve size kalacak şarj oranınızı muhteşem bir şekilde tutturuyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde bunu yapıyor. Bu yanını da gerçekten çok beğeniyorum. Çok farklı açılarda kamera olması çok güzel bir şey. O yanını beğeniyorum. Yani kamera sistemi gerçekten çok güzel. Tesla'da diğer araçlarda olmadığı kadar bir geliştirilmiş ısı pompası sistemi var. Rentable bir şekilde çalışıyor. Isı pompasını da sürekli geliştiriyor Tesla. Aydınlatma sistemini çok beğeniyorum. Geliştirilmiş bir adaptif piksel aydınlatma sistemi var. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Gece sürüşlerinde şimdiye kadar kullanmış olduğum en iyi araçlardan bir tanesi. Bu fiyat bandında hiçbir araçta ben bu kadar güzel aydınlatma sistemi olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Onu da önceden belirteyim. Tüketim verimliliğini ve rüzgar sürtünme katsayısının düşük tutulmasını çok beğeniyorum. Bir defa araç gerçekten çok verimli bir araç. Tüketim verimliliği anlamında özellikle uzun yolda otoban hızına yakın koşullarda diğer araçlara göre gerçekten çok verimli bir araç. O yanını da çok beğeniyorum. Isı ve ses yalıtımı daha da geliştirildi. O açıdan hem ısı yalıtımını hem de ses yalıtımını çok beğeniyorum. Bakım zorunluluğu olmaması. En önemlisi de bakımı burada yaptıracaksınız. Bizim servisimizde yaptıracaksınız. Senede bir bize geleceksiniz. 2 senede bir bize geleceksiniz. Şu kadar kilometrede bir garantinizin bozulmaması için muhakkak bizde bakımlarını yaptıracaksınız gibi bir zorunluluğunun olmaması. Onu da çok beğeniyorum. Hatta kendin yap öğretileri var. Kendin yap öğretileri sayesinde bakımlarını kendiniz bile yapabiliyorsunuz. O olanağı bile size veriyor. Bakım zorunluluğunun olmamasını, bakımlarını nasıl, ne şekilde, ne zaman yapacağını hatırlatması, aynı şekilde bunu hem sitesinde hem kullanım kılavuzunda öğretici bir şekilde sunması da çok hoşuma gidiyor. Yine diğer araçlarda olmayan bir şey, batarya sağlığı testi yapabiliyorsunuz. Yani hiçbir araçta batarya sağlığı testi yapamıyorsunuz ama Tesla'da batarya sağlığı testi yapabiliyorsunuz. Araç menüsü üzerinden bakımla ilgili talimatları görebiliyorsunuz. İşte lastiğinizi değiştirmek mi gerekiyor? Filtrenizi değiştirmek mi gerekiyor? Zamanı geldi mi, gelmedi mi? Bunlar nasıl yapılması gerekiyor? Bütün bunları Tesla size sunuyor. Bu kendin yap öğretilerinde sürüşle ilgili de aynı şekilde öğretiler var. Veya aracı yeni aldınız diyelim ki ekrandan veya uygulamasından da kendi sitesinden de aynı şekilde videolarla size kılavuzluk ediyor. Yine gezici servis olanağı var. O da çok güzel bir şey. Ayağınıza kadar gezici servis geliyor. Ufak tefek şeyleri o gezici servis hallediyor. Genel anlamda gerçekten gezici servisten çoğu kişi çok memnun. Servis sayısı az olmasına rağmen servislerden de memnunluk oranı çok yüksek. Her ne kadar az olsa da süper şarjır hizmetini beğeniyorum. Bir defa süper şarjırların ücretleri çok düşük ve kullanımı çok kolay. Hem de şarj hızları çok yüksek. Keşke daha fazla olsa, keşke her yerde süper şarjır olsa. Tesla'nın şarj hızlarını da çok beğeniyorum. Şarj hızı ve süreleri de genel anlamda LFP batarya için bile gerçekten çok iyi. NMC bataryalı olan araçlarında da LFP bataryalı olan araçlarında da şarj hızı ve süreleri çok iyi. Geliştirilmiş otopilot ve FSD, Full Self Driving'in sonradan satın alınabilme seçeneği var. Bunu da çok beğeniyorum. Bazıları bunu eleştiriyor. Evet, eleştirilebilir. Ama örneğin ben Mini Countryman almak istedim diyelim ki. Mini Countryman'de veya bir başka araçta, bu BMW'de de aynı şekilde, Mercedes'te de aynı şekilde, eğer otopilot yoksa veya adaptif cruise kontrol yoksa o araca sonradan serviste gidip adaptif sürüş sistemini tanımlatamıyorsunuz veya satın alamıyorsunuz. Bu nedenle Tesla'da geliştirilmiş otopilot olanağının olması, aynı şekilde Full Self Driving'in daha sonradan satın alınabilmesi de çok güzel bir şey. Ben bu yanını da beğeniyorum Tesla'nın. Tesla'nın sevdiğim yanlarından bir tanesi de uluslararası seyahat kolaylığı. Özellikle süper şarjırlar
yurt dışında çok yaygın, Avrupa'da çok yaygın. Dolayısıyla siz Avrupa seyahati yapmak istediğinizde direkt süper şarjırlar üzerinden Avrupa seyahati çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Süper şarjırlara gittiğinizde de herhangi bir şeyle uğraşmadan direkt şarj aletini takıp şarjı başlatabildiğiniz için diğer araçlarda yaşayabileceğiniz problemleri minimalize etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'da seyahat olanağı da Tesla ile çok daha kolay. O yanını da çok beğeniyorum. Tesla'nın güncellemeleri var dedik. Yazılım geliştirmeleriyle yeni bazı şeyler de gelebiliyor. İşte bazıları diyorlar ki ya Tesla zaten bunları baştan biliyor. Sonradan da size veriyor. Alın size bakın ek bir özellik diye size sevindiriyor. Hayır, ben ona katılmıyorum. Sonradan bazı şeyleri yazılımla geliştirebilirler. Bu yazılımla geliştirilme durumunda size bunu sunmaları çok güzel oluyor. Bazı şeyler var ki gerçekten sonradan geliştirebiliyorlar. Örneğin işte yeni gelecek, daha henüz gelmedi. Arka kapı kolunu 3 saniye açık tutarak şarj portu kilidini manuel olarak açabilme olanağı. Bunun ben önceden zaten bilindiğini düşünmüyorum. Yeni geliştirdikleri bir şey ve bunu da sunuyorlar. O nedenle yazılım güncellemeleriyle yeni olanaklar da sunabilme ihtimali olabilmesi de güzel bir şey. Ve aracınızın sürekli güncel kalacağını bilmek de çok güzel bir şey. Bunun için servise gitme gerekliliğinin olmaması da çok güzel bir şey. Genel olarak araçta beğendiğim kısımlar bu şekildeydi. Tabii ki bir fiyat performans aracı. Bunları bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Tesla kimler almamalı videosunda söylediğim şeyler açısından bir de değerlendirme yapmak istiyorum. Bu aracın süspansiyonları aslında özellikle Juniper için söylüyorum tam benim istediğim kıvama çok yakın. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Yani ben çok yumuşak süspansiyonun da sürüş güvenliği açısından çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu benim görüşümdür. Bilimsel bir şey söylemiyorum. Sadece psikolojik etkisinden bahsediyorum. Çok sert olması da güzel bir şey değil. Eskilerde çok fazla sertti. Yani daha doğrusu eskilerde de beni çok rahatsız etmiyordu ama sertti yani. Şimdi de sert biraz ama benim istediğim kıvama çok yaklaşmış. Yani ben aracın süspansiyonlarını gerçekten beğeniyorum. Aracın konforunu da beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Yani birçok kişi aracın konforunu beğenmeyebilir. Çoğu kişi beğeniyor ama beğenmeyen de var. Yani eleştiren de çok fazla konfor konusunda. Ben aracın hem malzeme kalitesini, hem konforunu, hem süspansiyonunu gerçekten çok beğeniyorum. O nedenle geçen videoda söylemiş olduğum şeyler kendim için olan şeyler değildi. Araca çok fazla eleştiri vardı. Bunları bilin, gidin, test edin, inceleyin, karar verin. Sonradan eleştirmenize gerek kalmasın. Beğenmiyorsanız da almayın. Bunu söylemek istedim. Çok fazla yorum geldi. Ya madem o kadar şey var sen niye aldın? Halbuki o videoda da açıklamıştım zaten. O videoyu neden yaptığımı çok açık bir şekilde anlatmıştım zaten. Bir de bunlar herkes için farklı olabilir yani. İnsanlara saygı duymak gerekir. Bazıları için evet rahatsız edici olabilir. Bundan bizim rahatsızlık duymamıza gerek yok. Kendisini rahatsız ediyorsa satar gider veya aracı almaz. Ama beni rahatsız etmemesi de başkalarını rahatsız etmemeli. Şimdi gelelim araçta beğenmediğim, eksik bulduğum, yetersiz bulduğum, araçta geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm yanlara. Bir defa en başta araçla ilgili değil ama bunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili de bir video hazırlamak istiyorum. Süper şarjır ağı Türkiye'de yaygın değil. Özellikle bu konuda Tesla'yı eleştiriyorum. Ne yapması gerekiyorsa onları yapmalı. Süper şarjır ağını Türkiye'de çok genişletmeli. Bu Tesla'ya yakışmıyor. Tesla'nın Türkiye'de satışları gerçekten azımsanmayacak ölçüde fazla. O nedenle Tesla'nın süper şarjır ağı konusunda özel bir çaba sarf etmesi gerekiyor. AVM'lerde süper şarjır ağı değil, özellikle uzun yollarda, şehirler arası yolculuklar için muhakkak ve muhakkak süper şarjır ağını geliştirmesi ve çoğaltması gerekiyor. Tesla'ya en büyük eleştirim süper şarjır ağının maalesef yetersiz ve az olması. Bir diğer eleştirim de dönüş çapı. Dönüş çapı beni de rahatsız ediyor. Onu da söyleyebilirim. Yani uzun yıllardır araç kullanıyorum. Herhangi bir kaza yaşamadan kullandım. Ama bu demek değildir ki Tesla'nın dönüş çapı iyi. Hayır, maalesef Tesla'nın dönüş çapı iyi değil. Tesla'nın dönüş çapı maalesef fazla. Tesla'nın dönüş çapının iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir başka şey,
Tesla Vision kamera sistemi üzerinden bütün sistemler kullanılıyor. Tesla'da radar ve sensör yok. En azından park için, dar sokaklarda kullanım için sensör ve radar sisteminin olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta mümkünse kamera sistemiyle birlikte, yani Tesla Vision'la birlikte entegre çalışabilecek bir sensör ve radar sisteminin olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, nöral ağ sistemiyle full self driving, yani otonom sürüş çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Buna itirazım yok. Gerçekten Çin'de dar sokaklarda bisikletlilerin, motosikletlilerin olduğu yerlerde çok güzel kararlar veriyor. Çok başarılı sürüşler yapıyor. Ama dediğim gibi dar alanlarda, park sırasında veya farklı bir şekilde bu sensörlerin olması ihtiyacını kesinlikle ben hissediyorum, görüyorum. Bu yanını beğenmiyorum. Tüketim ekranlarında ortalama hız verisi yok. Bu yanını da beğenmiyorum. Muhakkak yazılım güncellemesiyle bu getirilmeli. Uzun süredir birçok kişi bunu dile getiriyor ama maalesef hala ekranlarımızda ortalama hız verisini göremiyoruz. Tesla'da tüketim ekranlarına, yolculuk sekmesi ekranlarına muhakkak ortalama hız verisinin gelmesi gerekiyor. Otopilotta kullanırken şehir içi geçişlerinde, hatta bazen şehir içi geçişi olmadan, herhangi bir şekilde tabela kısıtlaması olmadığı halde, hatta bazen çift bölünmüş yollarda bile durup dururken sizin seçtiğiniz hızın çok altına birdenbire durmaya başladığını görüyorsunuz. Yani Gökhan Bey, Gökhan Vatansever bunu son videosunda çok güzel anlatmıştı. Maalesef birdenbire 110'la giderken, 120 ile giderken 50'ye düştüğünü görüyorsunuz. Halbuki siz menüden, ayarlardan mevcut hız diye seçmişsiniz. Yani o sorumluluğu almışsınız. Size bir de onaylatıyor otopilotu seçerken. Yani şunları onaylıyor musunuz? Bütün sorumluluk sizdedir gibi bir onay size sunuyor. Ben onu onaylıyorum. O zaman niye benim mevcut seçtiğim hızı durup dururken düşürüyorsun? Yani Tesla'nın otopilotunun bu yanını sevmiyorum. Temel otopilotta bu kısmın muhakkak düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hangi hızı seçiyorsam sorumluluk bende. O hızda diğer araçlarda olduğu gibi gitmesi gerekiyor. Hızı düşürmemesi gerekiyor. Yine aynı şekilde direksiyon hassasiyeti. Ya otopilotta aracı sürüyorum, ellerim direksiyonda. Ama ona rağmen bazen diyor ki bana, direksiyona ellerinizi dokundurun. Ya mesela Kia'da bu çok güzel çalışıyordu, onu söyleyeyim. Yani hafif bir dokunuşla benim o direksiyonda ellerimin olduğunu hissedebilmesi gerekiyor. Hafif bir dokunuşla en azından bunu fark etmesi gerekiyor. Diyor ki ellerinizi direksiyona dokundurun gibi bir ibare çıkıyor. İşte o ellerinizi dokunduruyorsunuz, yine algılamıyor. Hafif bir titretmeniz gerekiyor. Hafif bir titreteceğim derken onun ayarını yapamadığınızda da bu sefer otopilottan çıkıyor. Yani otopilotta bu uyarı sırasındaki ellerinizle direksiyonu tutun kısmındaki hassasiyetini de çok beğenmiyorum açıkçası. Eski Tesla'larda vardı. İşte vites kolu vardı. Vites kolunu bir defa çekerek adaptif sürüşe, 2 defa aşağıya çekerek otopilota geçiyordunuz. Ama maalesef Juniper'lerde, yeni Tesla'larda bu özellik yok. Yani tabii ki vites kolu kaldırıldı. Bunu direksiyon üzerindeki tekerlekten yapıyoruz. Direksiyon üzerindeki tekerleğe bir defa dokunsak otopilot başlıyor çalışmaya. Ama 2 defa dokunsak da, bir defa dokunsak da adaptif sürüşe geçemiyoruz. Adaptif sürüşe geçebilmek için park konumuna aracı almamız gerekiyor. Menülerden trafiğe duyarlı kısmını seçmemiz gerekiyor. O trafik hızına duyarlı sürüşü seçtiğimizde bu sefer adaptif sürüşle gidebilmiş oluyoruz. Ama bu sefer de yolda giderken işte tekerleğe bastınız, adaptif sürüş devreye giriyor. Ama otopilota geçemiyorsunuz bu sefer de. Yine aynı şekilde park konumunu almanız gerekiyor. Park konumunu aldıktan sonra otopilot tarafını, sekmesini seçmeniz gerekiyor. Ve sonrasında otopilotu kullanabiliyorsunuz. Yani sürüş sırasında adaptif cruise kontrol ile otopilot arasında geçiş yapılamıyor. Bu kısmını beğenmedim. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. En azından eski Tesla'larda olduğu gibi tekerleğe bir defa bastığımızda adaptif cruise kontrol, 2 defa bastığımızda ise otopilotun devreye girmesi gerekiyor. Tesla shop'ların bir an önce
ülkemizde açılması gerekiyor. Neden? Biz Tesla'da herhangi bir şekilde aksesuar talebinde bulunmak için servis kaydı açmak zorundayız. Servis üzerinden aksesuar talebinde bulunabiliyoruz. Ama ikinci bir aksesuar almak istediğimizde veya Tesla'nın servisine ihtiyaç duyduğumuzda servis kaydı açamıyoruz. O işlemin bitmesi gerekiyor. Ya niye öyle bir şey olsun? Ya ne kadar saçma. Yani veya Tesla servis kaydı açtım diyelim ki. Gezici servis veya servise çağırdılar beni. Servis kaydım açıldı. O sırada başka bir şey oldu. Bu açtığım servis kaydı da aracı kullanmama engel değil diyelim ki. Ama o sırada da daha önemli bir şey oldu. Yeniden servis kaydı açmam gerekiyor diyelim ki. Servis kaydı açamıyorum. Önce öbür servis kaydının bitmesi gerekiyor. Ne kadar saçma bir şey. Yani bence servis kaydını, ikinci bir servis kaydını da açabilmemiz gerekiyor. Çünkü belki de verilen servis kaydının tarihi çok uzun aralıkta. Yani neden ben servis kaydını ikinci kez açamayayım? O uzun aralıktaki servis kaydının gelmesini bekleyeyim. Yani o açıdan da o yanını da beğenmedim. Onun da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Koltuklarda baldır desteği. Koltuklardaki baldır desteğinin iyileştirilmiş olduğu söyleniliyor ama bence yetersiz. Koltuklarda baldır desteğinin daha iyi olmasını isterdim. Yanal destekler yeterli sayılır ama yanal desteklerde bir tık daha iyi olsaydı çok iyi olurdu. Belki zaman içinde gelecektir. VTL olmamasını da eleştirebilirim. Yani VTL olanağı olmuş olsa, araçtan enerji çekebilmiş olsak çok güzel olur. İşte çok güzel kamp olanağı var Tesla'da. Bu kadar güzel kamp olanağı olan bir araçta VTL olanağı olsun isterdim açıkçası. Bir de çok gerekli midir, değil midir? Bazı kişiler için gerekli olmayabilir. Ama ben açıkçası Tesla'da ram flat lastiklerin olmasını isterdim. Ram flat lastikleri beğeniyorum. En azından tamir kitine gerek kalmıyor. Bu açıdan ram flat lastik olmamasında bir eksiklik olarak görebilirim. Genel olarak toparlayacak olursak aslında bu fiyat bandında bence alınabilecek en iyi araç Tesla Model Y, SR, Juniper. Ama bunlar benim görüşüm. Başkaları için bazı şeyler çok öncelikli olup eleştiri konusu olabilir. Onları da anlayışla karşılıyorum. Herkesin kendi tercihi sonuçta. Benim tercihlerim, benim bakış açım bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.